Merhabalar, bu programda hep beraber elimde görmüş olduğunuz gibi küçük arabalarımızı restore edeceğiz. Yeri gelecek plastik model kitlerinden plastik modellerimizi yapacağız. Yeri gelecek bu işlemleri yaparken kullandığımız aletleri kendi başımıza nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Bu bölümde bu küçük arabamızı restore edeceğiz. Hobi köşesi başlıyor. Elimde görmüş olduğunuz arabamızın öncelikle perçinlerini sökeceğiz. Perçinlerini sökmek için önce 2 milimetrelik bir matkap ucu, daha sonra da 2,5 milimetrelik bir matkap ucuyla zarar vermeden çıkaracağız. Bu işlemden sonra arabamızı tamamen dağıtmış olacağız ve boyasını söküp gerekli işlemlere devam edeceğiz. Sonra el matkabıma 2 milimetrelik ucumu takıyorum. Bu arada mümkün olan en düşük hızda çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arabamıza zarar vermek değil, restore etmek istiyoruz. Sonra 2,5 milimetrelik ucumu takıyorum. Artık biraz zorlayarak açılmasını sağlayabiliriz. Evet. Sonunda açabildik. Şimdi aracımızın boyasını söküyoruz. Dikkatlice tüm yüzeyine döküyorum. Sonra fırçamla biraz yayıyorum. Fırça yardımıyla. Bol suyla önce bir durulayalım. Üstündeki pisliğini alalım. Daha sonra bulaşık deterjanıyla yıkayacağız. Şimdi arabamızın parlatma işlemini yapalım. Üzerine biraz parlatıcı krem sürüyorum. Sonra gözlüğümü takıyorum ki sıçrarsa gözüme gelmesin. Düşük bir devirde işleme başlıyorum. Buralarda açım işlemi sırasında bazı çapaklar kalmıştı. Şimdi onları temizliyorum. Gri bir astar tercih edeceğim ben. Selülozik tinerle inceltiyorum. Eğer su bazlı boya kullanırsanız su ya da alkolle inceltebilirsiniz. Arabamızın astar boyası kurudu. Gördüğüm kadarıyla da herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Gayet güzel olmuş boyası. Şimdi buna orijinal boyasını atmayacağız. Mavi bir renk düşündük. Onu atacağız.
Boyanızı yine inceltirken çok iyi karıştırmayı unutmayın. Şimdi arabamızı boyama işlemine geçebiliriz. Arabamızın kaportasını boyadıktan sonra kurumasını beklerken diğer işlemlerini yapacağız. Gördüğünüz gibi tekerleklerimizde bazı boyaların çıkması gibi bir durum var. Tekerleklerimizi boyayacağız. Burada ızgaramızı ve farlarımızı boyayacağız. Tamponumuzu boyayacağız. Ondan sonra da kaportamıza vernik atarken bu bölümlere de vernik atacağız. Ayrıca bazı yerlerde yıpranmalar görüyorum. Onları temizleyelim. Ve bazı kirler var. Onları temizleyelim kürdan yardımıyla. Ona göre boya işlemimize geçelim. Lastikler üzerindeyken boya yapmanız biraz zor olacaktır. Izgaramızı ve tamponlarımızı metalik griye boyayalım. Hemen inceltiyorum. Evet, maskeleme işlemimiz tamamlandı. İnternetten referans fotoğraflarına baktık. Arka tarafta sinyal lambaları dahil hepsi kırmızı. Lastiklerimizi boyayacağız. Lastiklerimizi boyadıktan sonra kaporta ve alt gövdeyi vernikleyeceğiz. Lastiklerimizi önce metalik gri ile boyayacağız. Sonra üzerlerine vernik atacağız. Kuruduktan sonra üzerine tekrar siyah lastik rengi atacağız. Ve pamukla temizleyerek o alttaki grilerin jant şeklinde çıkmasını sağlayacağız. Evet, boyalarımız kurudu. Şimdi vernik aşamasına geçeceğiz. Ben bu aşamada araba verniği kullanıyorum. Benim kullandığım vernik selüloz bazlı. Bir ölçü vernik, yarım ölçü sertleştirici kullanıyoruz. Üstüne de selülozik tinerle inceltiyoruz. Genel olarak 4'e 2 gibi bir ölçek hazırlıyorum. Yani 4 ölçü vernik, 2 ölçü sertleştirici şeklinde. Selülozik tinerle de inceltiyorum. Evet, verniğimiz hazır. Vernik atma işlemini uygulayabiliriz. Artık aracımızın camını parlatacağız. Bunun için 2 tane parlatıcı kullanacağız. Boyalarda kullanılan pasta ve cila gibi düşünülebilir. Kabaca anlatmak gerekirse önce pasta atacağız. Sonra cila atacağız. Camlarımızın güzel parlamasını sağlamaya çalışacağız.
Şimdi öncelikle pasta diyebileceğimiz kremimizde parlatma işlemi yapacağız. Bunun için de kulak çubuğu kullanacağız. Az bir miktar alıyorum. Cama yediriyorum. Şimdi ikinci cila dediğim kremimizi uygulayacağız. Bunun için de yine kulak çubuğundan faydalanacağız. Aynı şekilde bunu da camımıza yediriyoruz. Evet, verniklerimiz kurudu. Şimdi lastiklerimize siyah boya atacağız. Hem lastiklerimiz siyah olacak, hem de siyah boyamız kuruduktan sonra şu bölgelere alkol ve kulak pamuğu yardımıyla bir uygulama daha yapacağız. Böylece lastikler siyah kalacak ama jantlarımız metalik gri olarak devam edecek. Şimdi lastiklerimizin üzerindeki siyah bölgeleri alkolle temizleyerek parlak jantımızı elde edeceğiz. Bunun için kulak pamuğu ve alkol kullanacağız. Son jantımı da tamamladıktan sonra tüm tekerleklere mat vernik uygulayarak aslında arabamızın genel işini bitirmiş oluyoruz. Arabamızı artık toplayacağız. Boyamız ve verniğimiz kuruduğuna göre artık arabamızın bantlarını söküp toplayabiliriz. Evet, arabamız sergilenmeye hazır. Siz de arabalarınızı restore ettirmek isterseniz özgür@işarettv.com'dan bana mail atabilirsiniz. Yalnız maillerinize aracınızın fotoğraflarını da eklerseniz sevinirim.